Kötü karakterlerin genellikle daha ilginç bulunduğu ve daha çok sevildiği bilinen bir gerçektir. İnsanlar onlar hakkında daha çok düşünüp daha çok konuşurlar. Özellikle de iyi yazılmış kötü karakteri unutmak bile mümkün değildir. Zaten bu sebepten dolayı o kötü karakterler yalnızca bulundukları hikayeyle sınırlı kalmazlar. Aynısı anti kahramanlar için de geçerlidir. Onu aşarlar ve bir ikon haline gelirler. Popüler kültüre eklemlenirler, bir fark yaratırlar veya bazen de günlük hayatta kendi yer edinirler. Peki ne demektir bu? Bunun anlamı şu. Yani izlemekten keyif aldığın bir kötü karakteri o hikaye bittikten sonra orada bırakmıyorsun aslında. Kimisi neden böyle oldu sorusuna cevap aramaya koyuluyor, kimisi ise o karakter hakkında polemikler başlatıyor ve farklı bakış açılarını merak ediyor. Veya bir başkası o karakter hakkında espri üretmeyi tercih edebiliyor. Ve bunların hepsi o karakteri popüler kültürün bir parçası haline getiriyor ister istemez. Karakterin hikayeden taşması demek budur işte. Bana göre karakterin çok iyi yazıldığının en önemli göstergelerinden biridir. Bunun pek çok sebepleri olduğunu söyleyebilirim. En önemlilerinden birisi tahmin edilemezlik faktörü. Karakter kötü olunca opsiyonları çok daha geniş oluyor çünkü. Kötülüğün bir sınırının olmayışı zaten sürpriz faktörünü ortaya çıkarıyor. Buna karşın iyi karakterlerin az çok ne yapacağını tahmin edersin. İyi karakterlerin aşamayacağını bildiğin sınırlar vardır çünkü. Kötü karakterler ayrıca çatışmaların fitilini de ateşlerler. Bu ise yazarlar için bir kolaylık, okuyucu izleyici açısından da bir merak unsuru doğurur. Bu çatışmanın sonu nereye varacak diye düşünmeye başlarsın. O kötü karakteri hiç sevmediğin durumda da onun nasıl cezalandırılacağını merak edersin. Bu da ana çatışmayı da oldukça ilginç bir hale getirirler. Bu ise yazarlığın konusuna girer elbette. Bir olayın biraz daha psikolojik yönüne bakarsak şöyle bir ayrıntı var ortada. Bunlar aslında yalnızca kötü karakter değiller. İkonik olmuş kötü karakter için durum en azından böyle. Bunlar kötü karakterlerden ziyade stilize edilmiş kötü karakterler. Bütün olay bu ayrıntıda gizli. İşte bundan gerçek hayatta suçların neresi tamamı itici, sıradan, mide bulandırıcı gelirken iyi yazılmış kötü karakter de böyle hiç geçmiyor. Çünkü ikisi bambaşka kulvarlar. O iyi yazılmış kötü karakterlere bir karizma, bir derinlik ve bazen de bir eğlence unsuru katıyorlar çünkü. Ve sahneleri de çok özenilerek yazılıyor. Yani gerçek hayattaki kötülük ile sinemadaki kötülük bir bakıma ayrışıyor. Sinemadaki kötülük gerçek hayatta benzerini rastlayamayacağın özgün bir hale bürünüyor bir anda. Ve bu da ilginçliği ve bazen de gizli hayranlığı doğuruyor. Prison Break'te T-Bag isimli bir karakter vardı örneğin. Cinayet, adam kaçırma, tecavüz, hırsızlık, aklına gelebilecek neredeyse her suç işlemiş bir karakter. Ama bunun yanında keskin bir zekası, zor geçmiş bir çocukluğu, tuhaf bir hayata tutunma azmi ve kara mizah yeteneği olan bir karakter. Az da olsa bazı sempatik yanları da var ayrıyetten. Bunlar karakteri aklamıyor tabi. Ama karakterin iyi yazıldığını işaret ediyor. Ve içten içe biliyorsun ki T-Bag gerçek bir insan değil. Sadece seni eğlendirmek için yazılmış kurgusal bir karakter kendisi. Bundan dolayı gerçek hayattaki kötü ile kurgusal dünyadaki kötü hiçbir zaman aynı algılanmaz. Mesela bazı senaristler de fazla kötü karakter yapmaktan çekinirler. Çünkü beğenilmeme korkusu taşırlar. Halbuki bir karakterin beğenilmemesi onun kesinlikle kötü veya sıkıcı olduğu anlamına gelmez. Bu ikisi tamamen ayrı konudur ve insanların bir kurgusal karakterin iğrenme eşikleri çok daha yüksektir. Bazıları da bir imrenme bir kıskançlık duygusu yaratırlar. Onu izleyenler keşke ben de olabilseydim veya keşke ben de o kadar havalı, başarılı veya hazırca olabilseydim demeye başlar. Ve bu da bir özdeşleşme sürecini başlatır. Bu süreç gerçeklik algımızı etkiler ve akabinde bir gerçeklendirme sürecini tetikleyebilir. Onun için şöyle kötü bir şey yaptı diyorlar ama aslında onu da hak etti veya aslında o kadar da kötü değil, özünde iyi biri gibi bir onaylanma süreci başlatılabilir. Ya kişinin kendi içerisinde en azından söylüyorum. Yani ortada aslında kimsenin özünde kötü olmadığı, sonradan kötülüğü seçtiği gibi bir inanç da var aslında. Bunun kanıtı yok ama inanılıyor bir şekilde. Ve kötü karakterlerde bu tezi doğruyabilecek birer, nasıl desem, fırsatlar olarak görüyorlar. Kötü insanları aslında toplumun yarattığına dair bir varsayım bu. Ve bu varsayıma göre o kötülük iyiliğe de dönüştürülebilir. Hani İngilizce'de buna redemption deniyor yani. O mesele işte. Karakterin kendisini affettirmesi daha doğrusu. Çok da sık işlenen bir konudur zaten. Demek istediklerim yalnızca bu karizmatik ve stilize edilmiş kötü karakterler içindi. Bunun yanında çok iyi yazıldıkları halde bu kategoriye girmeyen karakterler de var. Esaretin bedenindeki müdür veya hukuk kuşundaki hemşire Rachel gibi. Bunların kötülükleri ise günlük hayatta çok daha karşılaşılabilecek cinsten. Yani ortada daha normalleştirilmiş ve günlük hayatta yer edilmiş bir kötülük söz konusu. Sıradan ancak yine de tüyleri ürperten bir kötülük bu. Sebebi de gerçek hayatta karşılıklarının olması. Özetle durumu bence. Kötü karakterleri sevmemizin nedeni psikolojik mi acaba? Cevap hem evet hem hayır.